Türkiye'de hemen hemen herkesin bir Facebook hesabı var diyebiliriz ve aynı şekilde dünyanın her yerinde birçok insanın Facebook hesabı var ve Facebook çok aktif olarak kullanılıyor. Facebook'un en büyük avantajı sadece mobil cihazlar değil, masaüstü cihazlardan da kullanılabilir olması. Instagram'dan ayrıştıran en büyük belirgin özelliği şu an Facebook'un bu. Diğer özelliği ise Facebook çok iyi veri topluyor. Yani sizi çok iyi tanıyor, arkadaşınızı çok iyi tanıyor ve sizin müşteri potansiyeli olabilecek olan kişileri çok iyi analiz ediyor, tanıyor ve bir veri topluyor. Topladığı bu verileri de Facebook zaman içerisinde reklam verenlerle paylaşıyor. Örnek veriyorum, ben sabahları kahve içmeyi seven ve öğlen yemek yemeyen insanları hedeflemek istiyorsam Facebook reklamlarını kullanabilirim. Veya siyah giymeyi seven ama asla şort giymeyen erkekleri kendime hedeflemek istiyorsam bunları yine Facebook reklamlarında hedefleyebiliyorum. Çünkü Facebook bu profilleri inanılmaz iyi tanıyor. Veya evlenmiş, boşanmış ve tekrar nişanlanmış olan, ikinci evliliğini yapacak olan bir profili hedeflemek istiyorsam, o profile niş bir ürünüm varsa o profili yine hedefleyebiliyorum. Verdiğim örnekler çok uç örnekler, daha iyi anlayabilmeniz için bu uç örnekleri verdim. Facebook'un reklam kabiliyetinin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalıştım. Burada amacımız bizim Facebook Shop dediğimiz, Türkçesi Facebook mağazalar üzerinde bir mağaza açmak ve müşterilere ürünlerimizi bu reklamlar sayesinde tanıtmak, tam hedef kitleye 12'den vurup tanıtmak. Sonrasında ise müşterimiz Facebook içerisinden hiç çıkmayacak. Yani ödeme yapmak için dışarıda bir kanala ulaşmayacak. Yine Facebook içerisinde kredi kartıyla ödemesini yapacak ve ürünü sizden alacak. Bu en güzel iş modeli. Tabii Türkiye'de değil. Bunu yurt dışına yapacaksınız. Yani Türkiye'deki ürünlerinizi veya Amerika'daki veya başka bir ülkedeki, Çin olabilir, ürünlerinizi Facebook üzerinden listeleyeceksiniz ve Amerikalıya satacaksınız veya başka bir ülkeye. Ama Türkiye'deki müşteriye değil. Bunun için Facebook'un çok güzel bir sistemi var. Ben bu sistemi size adım adım anlatıyor olacağım. Bu işi nasıl yapabileceğinizi ve sistemi nasıl kuracağınızı ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak, merak etmeyin. Google'a Facebook Shop yazdığınız zaman şu sayfayla zaten karşılaşıyorsunuz. Facebook Shop'la Instagram Shop, yani Instagram mağazalarıyla Facebook mağazaları birbirine entegre çalışabiliyor bu arada. Ben size bugün Facebook mağazalarından bahsediyor olacağım. Facebook mağazanızı hemen birkaç tıklamayla bir katalog oluşturarak, bir Facebook içerisinde bir ürün kataloğu oluşturarak aktif hale getirebiliyorsunuz. Ve burada Shopify'da ya da farklı bir platformda, e-ticaret platformunda XML ile ürünlerinizi buraya aktarabiliyorsunuz. O bambaşka teknik bir konudur. Onun için zaten burada detaylı dokümantasyonlar var, inceleyebilirsiniz. Hemen aşağı girdiğiniz zaman Facebook Shop'un özellikleri yazıyor. Diyor ki hızlı ve güvenli alışveriş. Müşteriler ürünleri doğrudan uygulamada inceleyecek ve uygulama içerisinden satın alacak. Yani dışarıya çıkmayacak. PayPal'a gitmeyecek ya da işte Shopier'e gitmeyecek. Sadece Facebook içerisinde kalacak ve Facebook içerisinde ödeme yapıp alacak. Yani bu dönüşümü inanılmaz artırıyor. Ve abonelik ücreti yok. Yani siz bu mağazayı oluşturmanız için Facebook'a herhangi bir abonelik bedeli ödemiyorsunuz. Ve envanterinizi çok kolay yönetiyorsunuz. Katalogdaki envanterleri farklı bir kaynaktan, dediğim gibi bir e-ticaret sitesinden besleyebiliyorsunuz. Veya Facebook'un özel shop için uygulamış olduğu bir aplikasyon kullanıyorsunuz. Bu aplikasyonla çok kolay yönetebiliyorsunuz. Her şey inanılmaz basit. Yani Facebook'ta profil açmayı başardıysanız, Facebook'a bir fotoğraf yükleme yeteneğine sahipseniz, Facebook'ta mağaza açmanız yine o kadar çok kolay, inanılmaz kolay hale getirmiş. Yapmanız gereken sadece ileriyi demek ve buradaki seçenekleri herhangi birini işaretlemek. Şimdi bu seçeneklerden size bahsedeceğim. Diyor ki alışverişi başka bir internet sitesinde tamamla. Yani ben bu mağazamı açıyorum ve müşterim ürünü Facebook içerisinden değil de başka bir internet sitesinden alacak. Trendyol olabilir, Amazon olabilir, Shopier olabilir, Shopify olabilir veya .com şeklinde kendi internet siteniz olabilir. Ama az önce de bahsettiğim gibi bu ödeme yöntemi, bu yöntem dönüşümü çok düşük bir yöntem. Yani müşteri çünkü bir kere almaya karar verdi. Uygulama içerisinde ürününüzü gördü, her şeyi gördü, fiyatı da gördü. Satın al butonuna bastıktan sonra onu bir web sitesine yönlendirirseniz eğer o satın alma kararı o web sitede tekrar vermek için düşünecek. Ama satın al butonuna bastığında hemen parasını alırsanız müşterinin, ürünü satarsanız dönüşüm oranı inanılmaz yüksek olmuş olacak. O yüzden benim önerim alışverişi başka bir internet sitesinde tamamlama seçeneğini asla işaretlemeyin. Eğer tabii az önce bahsedeceğim ödeme özelliğini yapamıyorsanız tabii ki başka çareniz yok. Ama benim önerim az sonra bahsedeceğim yöntemi uygulamanız. Yani şu seçenek. Alışverişi Facebook veya Instagram'la tamamla. Bakın bu çok önemli. Sadece Facebook değil, Instagram'dan da ödemeyi tamamlayabiliyor. Bunu işaretlediğiniz zaman aşağıda ödeme yöntemi olarak Shopify'dan ShopPay'i açın. ShopPay sadece
Amerika'daki şirketlere hizmet veriyor. Yani sizin eğer bir Amerika'da şirketiniz yoksa, Amerika'da şirketiniz olmadığı için ShopPay'i kullanamıyorsunuz. Türkiye'den satış yapıyor olsanız bile. O yüzden buradaki Amerika'da şirket kurarak sizin bu ShopPay'i nasıl aktif edeceğinizi göstereceğim. Gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Gerçekten $179, $200 civarında bir para ödeyeceksiniz. Maksimum $200. Ödediğiniz bu $200'larla bir şirket kuracaksınız. Şirket 24 saatte kurulacak ve şirket kurulduktan hemen sonra ShopPay'i aktifleştirebileceksiniz. Hemen benim daha önce geçmiş videolarımda bahsetmiş olduğum deliverinch.com internet sitesine giriyorsunuz. Burada yapmanız gereken tek şey, burada Form LLC diye bir buton var. Buna basmak. Her şey bu butonla başlıyor. Bu butona bastıktan sonra kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve şirketinizin adını. Hangi şirketi kuracağım ben? İşte Ahmet LLC. Amerika şirketlerinin sonunda LLC yani LLC takısı oluyor. Tıpkı bizdeki LTD, ŞTİ gibi ya da AŞ gibi. Burada kuracağınız olan şirketin çok benzeri olmayan, yani tabii ki Google LLC kuramazsınız. Ya da içerisinde trademark olan, tescilli marka olan bir kelimeyle şirket kuramazsınız. Daha böyle benzersiz bir isim bulursunuz. O benzersiz bir isimle burada şirketinizi adım adım kurabilirsiniz. Şirketinizi kurdunuz. Artık şirketiniz cebinizde. 24 saat geçti, şirketiniz kuruldu. Tabii ki vergi numaranızın gelmesi bir 45 gün sürüyor. Vergi numaranız da geldi diyelim ki ya da gelmesine çok aciliyeti yok. Hemen burada ShopPay'i seçtiğiniz zaman ileri butonuna bastığınızda artık sizden bir sayfa seçmenizi istiyor. Yani mağazanız için mağazanıza bağlı bir Facebook sayfanız olması gerekiyor. Ama sayfanız varsa seçersiniz, yoksa burada yeni sayfa oluştur bölümünden hemen tıklarsınız, yeni sayfa oluşturursunuz ve Facebook shop'unuzu oradaki mağazaya entegre edersiniz. Sonrasında sizden bir işletme hesabı istiyor. Yani Facebook işletme hesabı burada aktif etmeniz gerekiyor. Daha önce varsa seçebiliyorsunuz ama yoksa burada yeni bir işletme hesabı oluşturma bölümünden yeni bir işletme hesabı oluşturabiliyorsunuz. Bu da çok kolay, inanılmaz. Her şeye böyle tıklayarak ilerleyebileceğiniz bir formatta. Bundan sonrası çok kolay. E-posta adresinizi burada onaylıyorsunuz. Butona basıyorsunuz, aktif ediyorsunuz ve karşınıza daha sonra bir katalog çıkıyor. Ve bu kataloğa ürünleri yükledikten sonra artık Facebook shop'unuz hazır. Hiç zor değil. Herkesin yapabileceği bir platform. Herkes bunu kullanabilir ve herkes mağaza açabilir. Tabii ki ürünleri nereden bulacaksınız, ne ürün satacaksınız, onlar farklı bir video konusu olabilir ama buradaki işin temel mantığından bahsetmek gerekirse en önemli konu müşterinin Facebook ve Instagram'dan çıkmadan içeride ödeme yapabilmesi. Çünkü bu dediğim gibi dönüşümleri inanılmaz artırıyor ve size para kazandırıyor. Mağazanızda ürünleri yayınladıktan sonra videonun başında bahsetmiş olduğum o kitleye reklam yapmanız gerekiyor. Yani hedef kitlenize. Önce elinize bir kağıt kalem alın. Benim ürünlerimi kimler ilgilenebilir? Kadınlar mı? Erkekler mi? Hangi yaş grubu? İşte üniversite mezunu olması önemli midir? Veya işte şort giymeyi seviyor mudur? Yani artık kitleniz neyle ilgileniyorsa, neyle ilgiliyse, evcil hayvan mı besliyordur? Evinde kuş mu besliyordur? Tüm bunları bir yazın. Yazdıktan sonra Facebook reklamları, zaten bununla alakalı ben çok iyi bir seri başlatacağım. YouTube'da katıl bölümünde yayınlayacağım. Bu Facebook reklamlarıyla alakalı bir detaylı bir video serisi hazırlıyor olacağım. Facebook reklamları biraz detaylıdır ama hiç bilmeyen kişiler bile biraz araştırarak, biraz kurcalayarak aslında başarabilirler. Çok da imkansız ve zor bir araca sahip değil Facebook. Facebook reklamları vererek müşterileri, Facebook kullanan kişilere ulaşabilirsiniz ve ürünlerinizi onlara gösterebilirsiniz. Ne kadar kitleniz darlaşırsa, ne kadar niş bir kitleye reklam yaparsanız dönüşümleriniz de o derece yüksek olur. Ve mutlaka ben e-ticaret yapan herkese Facebook Shop, Instagram Shop kullanmalarını öneriyorum. Özellikle Facebook gerçekten de verimli oluyor, dönüşümler yüksek oluyor. Aslında elimizde çok büyük bir fırsat var. Çünkü eskiden internet bu kadar çok yoğun kullanılmıyorken markalar televizyonlara reklam veriyordu ve televizyonu izleyen herkes o reklamı görüyordu ve marka o kadar büyük bir kitleye ulaşabildiği için de yüksek meblağlar ödüyordu televizyon kanallarına, ki halen daha böyle. Ama internet hayatımıza girdikten sonra, ki özellikle Facebook hayatımıza girdikten sonra hedef kitleye verilen reklamların maliyeti daha da düşük oldu. Çünkü neden? Siz bir tişört satıyorsanız eğer, bu tişörtü, erkek tişörtü ise kadınlara ya da çocuklara göstermek istemezsiniz reklamı. Neden onlara reklam göstererek daha fazla para ödesiniz ki? Benim amacım tişört giymeyi seven, siyah tişört giymeyi seven erkeklere bu ürünü göstermek. Böyle olduğu zaman
siz daha alakalı bir kitleye reklam vermiş olacaksınız ve paranızı gereksiz şekilde işte tişört giymeyen ya da işte kadın olan veya işte çocuk olan kitleye göstermemiş olacaksınız. Dolayısıyla reklamınız direkt hedef kitleye gittiği için de dönüşüm oranlarınız inanılmaz yükselmiş olacak. Bu çok önemli bir detay. Sizin de Facebook reklamları veya Facebook mağazalarıyla alakalı deneyimleriniz varsa mutlaka bu videonun yorumlar bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.